Merhaba arkadaşlar, Anlatan Garaj kanalındasınız. Bugün yanımda da daha yeni çıkan, çok yeni bir şekilde gördüğünüz Mercedes CLA var. Şu an dünya gösteriminden bile önceki ilk gösterimdeyim. O yüzden sürüş yapmayacağız ama dışından başlayacağız. Dışında ne değişiklikler var, ne özellikler var bakacağız, içine bakacağız. Aynı zamanda elektrik mimarisi vesaire her şey değişmiş, yepyeni bir araba olmuş. Hepsine yakından bakacağız. En sonunda da sevdiğim ve sevmediğim özelliklerini listeleyip alıp almama kararını size bırakacağım. Dışından başlayacak olursak biraz da CLA ile ilgili olan anılarımı anlatayım. İlk nesil CLA çıktığında daha giriş seviyesi bir arabaydı. Bu nesilde bayağı premium bir hale gelmiş. Dıştan baktığımızda hala kupe formunu koruyor. CLA'dan beklediğimiz gibi. Ön yüzü diğer Mercedeslerden göreceğiniz gibi bayağı bir farklı. Konsepte çok yakın bir şekilde bu farları ve ön ızgarayı getirmişler. Dikkat ederseniz gündüz farı zaten Mercedes logosu şeklinde. Burada ufak bir bilgi. Yasa olarak logonun aynısını birebir kullanmaları ve ışıklandırmaları yasakmış. O yüzden çok az farklı, ortasında bir boşluk var. Ama tabii ki gördüğünüz zaman bunun bir Mercedes olduğunu anlıyorsunuz. Ön tarafı komple ışıklandırmışlar. Yeni bir ızgara gelmiş. Yani elektrikli olduğu için bu CLA ızgara değil aslında. Tamamen görsel bir parça. Hemen tamponun yan tarafında ise lastiklerin yanından hava geçişini sağlayan hava kanalını görebiliyoruz. Şu an arkamda gördüğünüz iki versiyon var. Bu siyah versiyonunu incelediğimiz yeni olarak sadece çıkış paketi olarak çıkardıkları mat siyah renginde ve elektrikli. Tamamen %100 elektrikli. Şurada gördüğünüz daha açık renkli olansa hibrit bir araç. Ama ikisi görsel olarak neredeyse birebir aynı. Sadece ön ızgara farklı. Onda soğutma sistemi olduğu için. O yüzden elektrikli üstünden gideceğiz. Daha sonra da hibrite kısa bir bakış atacağız. Dışından devam edersek jantlar yine Mercedes'in imzası. AMG jantları var. 19 inç bu jantlar. Etrafında altın sarısı renkler var. Bu renk kombinasyonu ilk çıkış versiyonuna özel. Jantlara yakından baktığımızda aerodinamik için kenarlarının kapalı olduğunu görüyoruz. Bu jantın kendisi kapak vesaire değil. Ama AMG Plus diye ayrıca bir versiyon tanıttılar. Onu alırsanız daha farklı jantlarla geliyor. Hibrit aracın üstünde, ona da bakacağız. CLA Mercedes'in giriş seviyesi olmasına rağmen bu nesilde teknoloji anlamında en tepeye çıkarmak istemişler. Hem sürüş sistemleri, hem güvenlik sistemleri, hem batarya ve elektrik sistemleri ki birazdan detaylarına geleceğiz. Güzel bir hale gelmiş. Yandan profili bildiğimiz CLA kupe formunu hala tutmuşlar. Bu zaten CLA'nın en büyük özelliği, en büyük karakteristiği. Yakından baktığımızda benim gözüme tek takılan şey şu krom çıtalar oldu. Bu arabada ekstradan Night Package denen bir şey var. O yüzden camların etrafındaki çıtalar falan siyah. Ama kapı kolları krom kalmış. Bunu da sordum neden böyle diye. Teknik bir sebebi varmış meğerse. Eğer onu siyah yaparlarsa anahtarsız giriş çalışmıyormuş. Krom renginde bırakmak zorunda kalmışlar. Ama tabii ki bu arabayı alacaksanız ve Night Package varsa, diğer her şey siyahsa onu kaplamayla bir siyah yapıp çok güzel bir şekilde devam edebilirsiniz. Yine dışında bakacağımız en önemli şey komple cam tavan. Gördüğünüz gibi tavanda hiçbir ekstra materyal yok. Hiçbir bar geçmiyor. Cam ikiye bölünmüyor. Bu cam tamamen bütün tavanı kaplıyor. Arkasından da arka cama bağlanıyor. Baktığınız zaman dev tek parça yekpare bir cama benziyor. Önden arkaya kadar. İçine geçtiğimizde bakacağız. Ama bu cam tavan İçeriden de bu şekilde gözüküyor. En arkaya kadar gidiyor. Arabanın arkasından devam edersek bu kupe formu arkada da devam etmiş. Ön farlara benzer şekilde arka farlarda da Mercedes logosunu içeride görebiliyoruz. Ve arkasını böyle tek bir şerit led yapmak yerine küçük küçük parçalar halinde, bunu böyle mücevher gibi diyorlar. Hepsini tek tek kristal olarak koymuşlar. Arkasından baktığımız zaman da bu araba diğer Mercedeslerden biraz daha farklı gözüküyor. Arabanın dışını genel olarak değerlendirecek olursam benim için en önemli özelliği bu modelin, CLA'nın yüzünün diğerlerinden bir tık daha farklı olması. Yani artık modeller biraz birbirini andırmaya başladı ama ben aynamda CLA'yı gördüğüm zaman bu CLA geliyor diye tanırım. Bu yeni yüzü bence hem farklı hem de güzel olmuş. Hem de artık tamamen elektrikli olduğu için bunu yansıtan bir yüz olmuş. Birazdan içine geçip içindeki detaylara da bakacağız. Ama sizin merak ettiğiniz konunun menzil, batarya, hızlı şarj durumu olduğunu biliyorum. İlk başta teknik veriler geldiği zaman
bayağı bir şaşırdım. Acaba numaralarda bir hata vesaire mi var diye düşündüm. Çünkü yeni elektrikli CLA'nın menzili karma tüketimde 792 kilometre. Henüz gerçek hayatta test etmediğimiz için bilmiyorum gerçek hayatta ne kadar verecek. Ama bu veri WLTP cycle'ında yapıldığına göre hani gerçek hayata da benzeyecektir. İnanılmaz yüksek bir değer. Bu da şu demek, CLA ile birlikte artık gerçekten elektrikli otomobillerde menzil böyle sorun olmaktan çıkmaya başlamış. İlk defa bana şeyi düşündüren bir sayı oldu. Evet, hani bu menzillerde elektrikli arabayı alıp rahat rahat uzun yola da giderim, her işi de yaparım diye düşündürmeye başladı. Peki bunu nasıl yapıyor dersek, öncelikle profilden baktığınız zaman zaten Mercedes'in CLA ile birlikte daha aerodinamik tasarımlar yaptığını biliyoruz. 0.21 coefficient of drag var, yani hava sürüklenme katsayısı. Bu diğer elektrikli otomobillerle kıyaslandığında da çok iyi bir değer. Zaten tasarımcılarla da konuştuk. İşte mühendislerle tasarımcılar hep verimlilik ve görsellik arasında gidip gelmişler ve en sonunda verimli, düşük sürüklenme katsayısına sahip bir tasarıma kavuşmuşlar. Tabii ki sadece bu değil. EQXX'den mimariyi alıp buraya entegre etmişler. O arabayı da inceleme fırsatım olmuştu. Gerçek hayatta 1000 kilometrenin üstünde menzile ulaşabilen aşırı aerodinamik bir otomobil. Satışa çıkmadı ama oradaki platformu alıp buraya getirmişler. Bu segmentte 800 voltluk batarya mimarisi getirmişler ve toplamda 85,5 kW'lık bir batarya paketine sahip. Hem işte bu aerodinamik olarak verimlilik, yüksek batarya kapasitesi, EQXX'den gelen bu 800 voltluk mimariyle birlikte verimli bir paket olmuş ve bu şekilde 792 kilometre gibi çok yüksek bir menzile ulaşmaya başlamış. Elektrikli otomobillerin verimliliğini etkileyen en büyük şeylerden bir tanesi de ısı pompası. Çoğu otomobildeki ısı pompası tek kaynakla çalışır. Bu da ne demek? Havadaki ısıyı alarak aracın ısıtılmasını sağlar. Burada ise 3 kaynaklı diyorlar. Aynı anda hem dışarıdan hem bataryadan hem de motor ve şanzımanın ısısını kullanabiliyor. Şanzımanın dedim, doğru duydunuz. Çünkü 2 vitesli bir şanzımana sahip. Bu segmentte yine hiç görmediğimiz bir şey. 800 volt ve 2 vitesli şanzıman genelde çok daha üst klasmanlardaki otomobilde olan bir özellik. Ama CLA ile bütün bunları getirmişler. Yani Mercedes demiş ki bu arabayı ne olursa olsun en verimli hale getirelim. Dışından devam edelim. Bagajına ve arka kısmına da bakalım. Bu sırada da motor ve teknik diğer özelliklerden bahsederiz. Arkadaki bu yeni tasarımla birlikte Mercedes logosuyla kapağı açıyoruz. İlk defa elektrikli bagaj kapağı kullanmışlar CLA'da. Artık burada butonu var. Bununla açıp kapatabiliyorsunuz. Açtığında da bayağı hızlı, yay varmış gibi açılıyor. Bagaj hacmine baktığımız zaman 405 litrelik bir bagaj hacmi var. Açıkçası çok büyük tarafta diyemem ve altındaki şeyi kaldırdığınız zaman sadece burada ufak bir depolama alanı daha görüyoruz. Buraya kablo vesaire gibi şeyler girebilir. Lastik için şişirme kiti var. Onun haricinde ekstra o halı kalkıp başka bir şey koyamıyorsunuz. Yanda bu tarafta file vesaire bir şey yok. Sol tarafta ise bir tane file görüyoruz. İlk nesil CLA Mercedes'in diğer modellerine karşılık önden çeker bir otomobilde. O yüzden bende biraz burukluk oluşturmuştu. Mercedes önden çeker vesaire. Ama bu nesilde artık arkadan itişli. Yetmemiş, arkadan motorlu. Elektrik motoru ve 2 vitesli şanzıman arka aksın üstünde. CLA 250 modelini alırsanız sadece bu arka aksın üstündeki motorla birlikte geliyor. Ama derseniz ki ben formatik istiyorum, o zaman CLA 350 modeline çıkıyoruz. Hem arkada hem de önde bir motorla birlikte geliyor. Arka yine aynısı 270 beygir. Formatik versiyonunda öndeki motorsa 110 beygir. Ama demişler ki verimlilik bizim için önemli. Öndeki motor boost için çalışıyor. Bu da ne demek? Sadece ihtiyaç olduğu durumlarda var. Eğer ihtiyaç yoksa, çok hızlanmak istemiyorsanız, eğer ki çok fazla güç ihtiyacı yoksa, sadece uzun yolda ikinci viteste rahat rahat gidiyorsanız, o zaman öndeki motor tamamen ayrılıyor sistemden. Herhangi ekstra bir sürükleme ya da sürtünmeden kaynaklı bir kayıp yaşatmıyor. Sadece arka motorla birlikte gidiyorsunuz. Hızlanmak istediğinizde veya karlı, buzlu gibi ortamlarda traction'ı kaybettiğinizde, tutuş arka lastiklerden gittiğinde, o zaman ön tarafı aktive ediyor ve akıllı bir 4 çeker haline getirmişler. O yüzden de bagaj hacmi açıkçası çok fazla değil. Çünkü her şey bu bagajın altında yer aldığı için derinliği çok fazla değil. O yüzden 400 litrelik bir hacmi var. Ama yükleme ağzı vesaire geniş. Geniş eşyalarınızı koyarken buradan rahatça sığdırabilirsiniz. Ama bu bagaj bana yetmez diyorsanız, tabii ki elektrikli bir otomobilde olmazsa olmazımız ön tarafta da bir bagajımız var.
Hemen ön kaputu açtığımızda ise 101 litrelik önde bir bagaj daha var. Bu bagajın güzelliği bayağı bir kullanışlı. Yani kenarları böyle oyuklu vesaire değil. Gayet dikdörtgen şeklinde. Buraya işte küçük boy bir bavul ya da birkaç sırt çantası ya da market poşetlerini rahatça koyabilirsiniz. Onun haricinde kaputun altında çok fazla bir şey görmüyoruz. Bir tek burada cam suyu dolum kapağı var ve ekstra olarak süspansiyonların üst noktasını görüyoruz. Onun haricinde ekstradan bir şey bulunmuyor. Şarj süresine de çok önem vermişler. Elektrikli araçlarda en büyük sorun menzil ve şarj kısmı. Menzili dediğim gibi çok verimli bir şekilde çözmüşler. Ama tabii ki şarj etmeniz lazım. Bunun için de yine EQXX'ten gelen mimariyle birlikte 320 kW'lık DC şarj koymuşlar. Piyasanın en hızlılarından bir tanesi diyebiliriz bunun için. Daha hızlılar çok daha üst segmentlerde bulunuyor. Bu segment için yine süper bir özellik. Verilere göre 10 dakika içerisinde 300 km civarında bir menzili sağlayabiliyor. Bu da yavaş yavaş içten yanmalılarda yakıtımı alırım yola devam ederim mantığını elektrikliye getirmişler. 10 dakika gayet makul bir süre. Şimdi bir de aracın içine bakacağız. Bir sürü teknolojik özellik var ama bunu özellikle bu kırmızı renkli arabanın önünde yapmak istedim. Çünkü arkaya logomuzu koymamıza izin verdiler. O yüzden bu kırmızı aracın içine detaylıca bakacağız. Dışında çok büyük bir farklılık yok. 19 inç jantlar bu arabada biraz daha farklı. Arabanın içine geçtiğimizde bizi bu yeni bir tasarım karşılıyor. Mesela araba bizle konuşuyor. Kırmızı emniyet kemerleri var. Koltuklar gayet şık. Böyle beyaz, kırmızı, siyah farklı farklı varyasyonlar getirmişler. Kapı içlerinde böyle 3 boyutlu bir efekt vermişler. Gördüğünüz gibi ışıklandırma öndeki beyaz derinin arkasında. Hemen içine geçtiğimizde alışık olduğumuz Mercedes direksiyonunu görüyoruz. Bu tuşlar dokunmatik değil, basabiliyoruz. Bu benim en sevdiğim şey. Dokunmatik olduğu zaman direksiyonda kullanmak bayağı bir zorlaşıyor. Önde kadran yine elektronik, tamamen dijital bir ekran. Ama önemli kısım yan tarafa baktığımızda artık yeni dizaynla birlikte kocaman bir konsol haline gelmiş. Ve ben bunu şeyden çok beğendim. Bazılarında ekranlar biri küçük oluyor, biri büyük oluyor. Hayır, ikisi de aynı ekran ve yan yana koymuşlar. Şimdi bu yeni nesil ekran eskisinden komple farklı. Mesela baktığımız zaman, menülere gittiğimiz zaman her şey gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. İkonlar, bütün arayüz değişmiş. Aşağıda alışık olduğumuz işte klima kontrolleri var. 21, 22. Yine bunların da yerleri, büyüklükleri gayet güzel. Ve farklı olarak şu sağ tarafta bir tane değişik bir logo görüyoruz. Mercedes ama biraz ışıltılı. Peki bu ne için var? Artık bu arabayla birlikte AI sistemi var. Yavaş yavaş bunu görmeye başladık ama Mercedes ne var ne yoksa her tuşa basmış burada. ChatGPT, Microsoft yetmemiş üstüne Google'ın Gemini'yi 3 AI birden çalışıyor. Hepsinin iyi yönlerini alıp demişler ki ona göre entegre edelim. Siz bu ön yüzde hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ama eğer gerçekten düşünmesi, araştırması gereken bir soru sorduysanız o zaman ChatGPT'yi kullanıyor. Navigasyon, şuraya gideceğim, buraya gideceğim, ne yapayım derseniz o zaman Google'ın Gemini'ni kullanıyor ve Google Maps kullanıyor harita artık. Eğer ki haber, işte bugün dünyada neler olduğu onu öğreneyim vesaire gibi şeyler isterseniz de Microsoft'u kullanıyor ki haberleri toplayabiliyor. Baktığımız zaman burada işte galeri var, USB player, havayı görebiliyoruz, parking, artık klasörleyebiliyoruz müzikte. Amazon Müzik, Spotify hepsini koymuşlar. Bir nevi Android Auto CarPlay'i böyle tek pakette sunmuşlar. Oyunlar da var. Çıkmak için de böyle bir yeni gesture'ları getirmişler. Yani buradayım. Şöyle sağa doğru çektiğinizde geri tuşunu yapıyor. Bu bayağı kullanışlı. Arabayı kullanırken falan böyle direkt kaydırmak çok daha iyi. Bu aşağıda en son açtığınız aplikasyonlar var. Mesela şu an deneyelim bakalım çalışacak mı? Hey Mercedes. How may I help you? I have a date tonight. That's wonderful. Is there a particular cuisine you have in mind for your date? Asian food, please. I found Mahlertown, Stuttgart. It's a great place for when you are craving hot pot. You get to choose your own ingredients and your hot pot is made for you. There are all kinds of options, vegan too. Would you like to go there? Mesela bir restoran istedik ve çıkardı. Bunu Google Gemini kullanarak yapıyor. Ama daha eksantrik bir soru sorarsak, Hey Mercedes. How can I help? Could you explain me black holes? Certainly. Black holes are regions in space where the gravitational pull is so strong that nothing, not even light, can escape from them. They are formed when massive stars collapse.
gibi artık bilgisayarlarda, telefonlarda kullanmaya alışık olduğumuz her şeyi yapıyor. O yüzden bu ekran komple yeni nesil, kullanışlılığı vesaire gayet güzel. Tepkileri güzel. Çok hafif bir gecikme bazen oluyor. Ama bu şu an daha üretime çıkmamış hali. Muhtemelen bunu düzeltecektir. Ayrıca ilerleyen zamanlarda sürekli de update olacak. Onun yanında size göstermek istediğim bir şey daha var. O da yan yolcu koltuğundaki diğer ekran. Bu az önce gördüğümüz ortadaki ekranın birebir aynısı ama farklı işlevsellikleri var. Evet, koltuğa geçtiğimizde bakıyoruz. Yine farklı uygulamalar var. Burada film vesaire de izleyebiliyoruz. Bakıyoruz, medyada girdiğimiz zaman mesela burada Sony ile anlaşmışlar. Burada filmler var. Mesela Venom filmini açıp izleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi artık her şeyi yapabiliyor. Burada tabii aklınıza gelecek soru, arabayı kullanırken bu filmi izletmeyecek, bize kapattıracak diye düşüneceksiniz. Ama orada da akılcı bir çözümle gelmişler. Orta ekranın üstünde burada bir tane kamera var. Ve bu kamera sürücünün nereye baktığını algılayabiliyor. Aynaya mı bakıyor, orta ekrana mı bakıyor, yola mı bakıyor, hepsini anlayabiliyor. Eğer ki sürücü bu ekrana bakıyorsa, yani yolcu koltuğundaki ekrandan filmi izlemeye başladıysa, o zaman uyarı çıkartıyor. Diyor ki yapma yapma, önüne bak diyor. Ama eğer önüne bakıyorsa filmi oynatmaya devam ediyor. O yüzden işte yolcunuz bir şey izlemek isterse, oyun oynamak isterse bu çok güzel bir özellik olmuş. Orta konsolun devamında burada bir tane kablosuz şarj alanı var. Birkaç tane tuşumuz var burada. İşte ses aç kapa, bu yolcunun bir şeyler yapabilmesi için mod seçimi var. Arkasında 2 tane bardaklık var. Bu güzel, bayağı büyük şişeler de buraya girecek gibi. Hemen altında bir göz daha var. Burada 2 tane USB çıkışı görüyorum. Arkasında bir saklama alanı daha var. Burayı açtığınızda aşırı büyük bir göz değil. Ama buraya işte anahtarlık koymuşlar. İşte bunu değiştirebiliyoruz. Bunun altında da bayağı bir yer var. Eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Koltuklar sportif ve rahat tarafta. Mercedes'ten beklediğiniz gibi bütün koltuk elektrikli ayarları yine kapının içinde. İç ambiyans ışıklarını değiştirebiliyoruz. Şu an kırmızıya ayarlanmış durumda, arabanın içiyle uyumlu olsun diye. Buradaki trimi değiştirebiliyoruz. Farklı farklı varyasyonları var. Sonunda piyano bileği kaldırmışlar tamamen. Bence bu en doğru seçenek. Yani hem parmak izi oluyor hem de güzel duran bir malzeme değildi. Artık işte ahşap görüntüsü, alüminyum görüntüsü. Hatta kağıttan bile bir malzeme yapmışlar. Görüntüsü çok fütüristik. Kullanım anında da herhangi bir dezavantajı yok dediler. Tabii onu gerçekten kullandığımızda göreceğiz. Hızlıca bir de arkaya bakalım. Arkadaki yere bakmadan önce koltuğu kendim için yaptığımda ben bir tık önde ve direksiyona yakın kullanmayı seviyorum. O yüzden şu an benim için gayet uygun. 1.90 boyum var. Arkaya geçtiğim zaman bizi gayet güzel bir alan karşılıyor. Ve oturduğum zaman diz mesafesi bayağı iyi. Araba uzadığı için diz mesafesi iyileşmiş. Baş mesafesi yine bu cam tavanla birlikte iyi diyebileceğim seviyede. Saçlarım hafif değiyor ama çok büyük rahatsızlık verecek bir durumda değil. Burada beğenmediğim konu, ayaklar aşağı pek girmiyor. Yani burada çok fazla alan yok. Taban biraz yukarıda. O yüzden otururken de bacaklarım da biraz yukarıda. Bu elektrikli otomobillerde maalesef yaşanan bir durum. Batarya aşağıda olduğu için baş mesafesinden de kazanmak için koltukları biraz aşağıda konumlamışlar. O yüzden böyle biraz yerde oturuyorum hissiyatı var. Ama boyunuz çok uzun değilse çok büyük bir sorun olmayacaktır. Bunun dışında 2 tane burada USB-C çıkışı görüyorum. Ve arkadan yolcu baktığı zaman tek parça koltuklarla birlikte önü görmek pek mümkün değil. Şöyle kafayı hafif esnetmek gerekiyor. Kapıların içlerine baktığımız zaman ön tarafla yine aynı. Üst taraflar falan hep yumuşak malzeme. Burmaster'ın ses sistemini burada görüyoruz. 16 speaker'lı bir sistem kullanmışlar. Film açtığınız zaman, telife girmesin diye şu an açamıyorum ama film izlerken deneyimleme şansım oldu. İnanılmaz bir surround, böyle sinema gibi bir efekt veriyor. Baslar, arkadaki hoparlörler, yandan ses sistemi bu konuda çok iyi gözüküyor. Bir de burada
hibrit versiyonu var. Şu an için detayları tamamıyla bilmiyoruz. Ama kaputun altında 1,5 litre hacminde 4 silindirli motor olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda 48 volt mimariye sahip 27 beygir gücünde bir elektrik motoru olduğunu biliyoruz. Bu motor 8'leri çift kavrama şanzımanın içinde bulunduğu için bütün viteslerle birlikte elektrik motorunu kullanabiliyor ve 100 kilometreye kadar sadece elektrikle gidebiliyor. Dış tasarımına baktığımızda tek göreceğimiz fark bu ızgara. Artık o ışıklı Mercedes logoları yerine daha standart plastikten Mercedes logolarını görüyoruz. Krom renkler. Çünkü içten yanmalı motorun radyatöre ve soğutmaya ihtiyacı var. Ama yan profilden ve arkadan her şey tamamen aynı. Son kısma gelecek olursak neleri beğendik, neleri beğenmeyebilirsiniz? Öncelikle beğendiğimiz kısımlardan başlayalım. Menzil ve verimlilik konusunda gerçekten kullanılabilir düzeyde. Yani neredeyse 800 kilometreye varan menzil tabii ki bu arabayı çok cazip kılıyor. Her şey verimli. 2 vitesli şanzıman ve 800 volt mimarisi çok üst düzey otomobillerde görmeye başladığımız teknolojiler. CLA'da bunların olması yine hem ileriye yönelik hem de hızlı şarjı getirdiği için bu elektrikli otomobil problemlerini neredeyse tamamen çözüyor. Bunlar sevdiğimiz kısımlar. Yine iç mekan, AI entegrasyonu, her şeyin kullanılabilir olması, içinde deneyimlerken İngilizceydi. Şu an sadece o kadarını destekliyormuş. Birkaç dil varmış. Ama tabii ki ChatGPT, Gemini vesaire kullandığı için Türkçe'de yakında gelecektir. Türkiye'ye geldiğinde muhtemelen Türkçe desteğini de görürüz. Peki nelerini beğenmeyebilirsiniz? İçeride gördüğümüz gibi uzun boyluysanız biraz aşağıda oturuyorsunuz. Bacaklar biraz karnına çekilmiş gibi. Bu eğer çok geniş bir alan, çok büyük bir oturma alanı istiyorsanız hoşunuza gitmeyebilir. Yine bagajda motor ve şanzıman arkada olduğu için bagaj hacmi aşırı büyük değil. Eğer ki ben köye gideceğim, bütün her şeyi yükleyeceğim diyorsanız bagaj hacmini beğenmeyebilirsiniz. Onun dışında görüntüsüyle vesaire tamamen yeni oluşu çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bütün teknolojileri getiriyor. Tabii ki şu an belli olmamakla birlikte fiyatı da bizim için önemli. Artık bu giriş seviyesi bir otomobilden ziyade premium klasmana daha yakın. Sürüşü hakkında henüz bir şey diyemiyorum. Türkiye'ye geldiğinde test ettiğimizde hepsini detaylı bir şekilde size aktarmaya devam edeceğiz. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. İzledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.